Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan, bilmeyenler için belirteyim. Şu an Mısır'ın Hurghada şehrindeyim. Hurghada yazlık bir şehir, çok güzel, tatil için güzel bir şehir. Sizlere 2022 yılında Mısır vizesi nasıl alınır bunu anlatacağım. Süreçler her zaman değişebiliyor, ilerleyen zamanlarda farklı olabilir çünkü geçmişte farklıydı. Mısır 2021 yılında Eylül veya Ekim ayında vize süreçlerini tamamen değiştirdi. İlk başta Mısır'a gitmeye karar verdiğimde araştırma yaptım. Belgeler ne istiyor? İnternette çokça bilgi vardı ama tam böyle bir nasıl ne yapılması gerektiğine ilişkin bir bilgi yoktu. Daha sonra ben araştırma yaptım, belgelerimi hazırladım. Başvuru yapacağım ve son 2 veya 3 gün kala Mısır'ın başvurularını internet üzerinden aldığını, mail üzerinden aldığını, öncelikle ön soruşturma yaptıklarını, daha sonra bu soruşturma sonucunda onayınız geldiğinde size mail attıklarını ve bunun üzerine randevu alaraktan vize başvurunuzu bu şekilde gerçekleştirdiğinizi öğrendim. Hemen mail attım öğrenince. Attığımda bana dönmeden önce 5 veya 6 hafta önce atmıştım. Maili attım, belgelerimi taradım. Sizden işte temel bir belgeler isteniyor. Bu Schengen vizesi alırken de bu belgeleri veriyorsunuz. Ama Schengen vizesinden daha az sizden belge istiyorlar. Örneğin sigorta, seyahat sigortası istemiyorlar. Çok temel takıldıkları bazı noktalar var. Bunları da bahsedeceğim. Belgelerimi tarayıp mail ile onların Facebook sayfası var. Facebook sayfasındaki belgeleri toplayıp resmi bir şekilde, hepsi ıslak imzalı, resmi bir şekilde resmi kanallardan alınmış belgeleri toplayıp tarayıp mail ile gönderiyorsunuz. Daha sonra sizin soruşturma süreciniz oluyor ve size başvurunuz onaylanmıştır. Daha sonra tekrar olarak hesap ekstrenizi ıslak imzalı güncel bir şekilde talep ediyorlar. Bunu da tekrar ek olarak alıyorsunuz hesap ekstrenizi. Islak imzalı bir şekilde olacak ilgili şubeden, banka şubenizden. Kendi banka şubeniz olmayabilir ama o bankanın bir şubesinden ıslak imzalı olarak alınmış bir hesap ekstresini götürüyorsunuz, ekliyorsunuz belgelerinizin arasına. Belgelerimi hazırladım. Daha sonra gönderdim. 6 hafta geçti ama uçak biletime 2 hafta kalmıştı. Bana mail gelince ben çok sevindim tabii. Vizem çıktı çünkü çok ümitsizliğe kapılmıştım çıkmayacak diye. Çok sevindim gerçekten, hani seyahat etmek de istiyordum. Geçen sene Sırbistan'da Exit Festival'e gitmiştim en son. Onun akabinde bu yıl senenin başında bir seyahat istiyordum ve çok sevinmiştim. Daha sonra bana mailde Facebook üzerinden randevu almamı yazmışlardı. Facebook'ta baktığımda alabileceğim en erken randevu Nisan ayındaydı. Ama benim uçak biletim ise Mart'ın sonundaydı. Ben şok olmuştum. Hemen konsolosluğu aradım. Konsoloslukta gerçekten aradığınızda ulaşabiliyorsunuz. Söyledim, kadın bana şunu söyledi. Orada bir hanımefendi çıktı. Sizin gibi 50 kişi var. Yani şu an yapabileceğiniz bir şey yok dedi ve kapattı. Ben acayip bir üzüntü içerisine girdim. Moralim bozuldu. İşte ne yaparım diye düşünürken Facebook'tan işte Nisan ayına ileriki bir aya 10 Nisan'da diyelim. 10 Nisan'a randevu aldım. Daha sonra ve Facebook'tan yardım bölümünden de randevu aldığınızda direkt mesaj kısmına düşüyor randevu. Oradan da belirttim. Dedim ki uçak biletim şu tarihte, lütfen hani yardımcı olun, ne yapacağız tarzında kısa bir şey yazdım. Çok uzun da değil. Ve bunu kapattım. Yani artık gidemeyeceğimi düşünüyordum ki bir gün sonra kontrol edeyim dedim. Bir baktım benim randevumu uçak biletimden bir hafta önceki hafta içine salı gününe ayarlamışlar. Gerçekten çok sevindim. Gidip hesap ekstremi aldım ve daha sonra tüm belgelerimle beraber gidip salı günü teslim ettim. Ben o gün işte pasaportumun basılıp bana verileceğini düşünüyordum ama tekrar bir belgelerimi verip yine bir süreç içerisine girdim. Salı gününden Perşembe gününe bana randevu verdiler. Perşembe günü de gidip hemen 10 dakika sıra bekleyip aldım. Aslında süreçler çok basit ve çok kolaylaştırmışlar. Arada bir ajans yok. Ajansa para ödemiyorsunuz. Sadece bir 30 dolar var. 30 dolar ödüyorsunuz. 30 doları ödedikten sonra vizeniz çıkıyor. Benim gördüğüm kadarıyla vizede en önemli kriter sizin hesabınızda 20.000 TL olup olmaması ve bunu blok bir şekilde istemiyorlar. Benim hesabımda çok paralar yoktu. Hani böyle 200.000 TL olup sıfıra düşmedi. Genelde 2.000 TL, 3.000 TL vardı ve daha sonra 20.000 TL, 30.000 TL'ye ben kredi çekip bunu koymuştum hesabıma. Bekletmiştim bir süre, belki bir hafta, 2 hafta.
Daha sonra işte bunu ödemelerim oldu, onları yatırdım vesaire. Ama en sonunda giderken orada 20.000 TL hesap bakiyemde vardı. Başvuru yapmanızın ve burayı tercih etmenizin birçok nedeni olabilir. Bence bunlardan en önemli nedenlerden birisi buranın ucuz olması. Burası gerçekten ucuz. Hatta ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'a göre yeme içme vesaire bunlar ucuz, ulaşımda ucuz. Burada tek sıkıntı şu var, size çok yüksek fiyat çekiyorlar. Belki Avrupa için düşük fiyatlar ama bizim için yüksek bir fiyat oluyor. Siz onlarla ciddi pazarlık içine girmelisiniz. Mesela havalimanından otele 10 kilometrelik bir yola 25 euro istemişlerdi ve geceydi, saat 2 ve 3'tü. Ben vermek istemedim. Bayağı bir duraksadım. 10 dakika, 15 dakika bekledim. Yanıma geldi sürekli taksiciler. Yani gerçekten de kötü oluyor. Gecenin bir yarısı ve siz taksiye istiyorsunuz ama gerçekten kısa mesafede yüksek fiyat istiyorlar. Pazarlık yapa yapa bunu 7-8 dolara kadar düşürdüm. Bu şekilde ciddi pazarlıklar yapmanız gerekiyor. Burada ekonomik durum gözle görülür bir şekilde çok kötü. İnsanların gerçekten maddi durumları kötü ve birçok hizmeti çok düşük fiyatlara alabiliyorsunuz. Aslında yeme içme de çok uygun. Yani markete girdiğinizde aynı Türkiye'deki gibi işte BİM mağazasındaki fiyatları görebiliyorsunuz. Hatta daha düşüğünü görebiliyorsunuz. Yani buraya geldiğinizde çok böyle Avrupa'daki gibi kendinizi kasmanıza, yanınıza sandviç almanıza gerek yok. Ben İtalya'da o şekilde yanıma sandviç alarak 2 günümü, 3 günümü bu şekilde tamamladım. Yani bu şekilde Mısır seyahatini yapabilirsiniz. Mısır vizesi için özetlemem gerekirse eğer, öncelikle hesap ekstreniz, iş yerinden alınmış çalışıyor belgeniz, iş yerinden alınmış, ıslak imzalı yetkililerden alınmış, ilgili tarihte Mısır'da bulunacaktır, turizm amacıyla Mısır'da bulunacaktır şeklinde belgeniz olması gerekiyor. İkametgahınız, bu tarz belgelerin olması gerekiyor. Bunları hazırladıktan sonra Mısır konsolosluğuna mail atıyorsunuz. Mısır vizesi oldukça kolay alınabilen bir vize. Eğer seyahat geçmişiniz de varsa Mısır vizesinin, yani seyahat geçmişiniz derken pasaportunuzda farklı seyahat kaşeleri varsa özellikle Avrupa çok rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Onu görünce direkt pasaportu kapatıp size veriyorlar. Benim gördüğüm şu, bu süreçte, buraya gelme sürecimde herkes bana yardımcı olmaya çalıştı. Havalimanında neredeyse çok az bekledim. Türk pasaportu olduğunu görünce hemen geçiyorsunuz. Hakeza otele geldiğimde Türk iş deyip kardeşim diye sizi karşılıyorlar. Mısır bizim için gerçekten çok farklı bir yer olduğunu anladım. Balkan ülkeleri de hakeza öyle ama bir Sırbistan gibi değil burası. Çünkü orada çok farklı bakıyorlar ama burada bize çok farklı baktıklarına şahit oldum. Türk'üm deyince konuşmalar bir nebze değişiyor. Pazarlık aşamasında da çok ısrar etmiyorlar. Okey deyip geçiyorlar. Pazarlığınızı yaptığınızda Mısır gerçekten çok güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Mısır güzel bir gezi lokasyonu. Grup olarak gelirseniz daha iyi olacağını düşünüyorum. Size detaylı bir şekilde Mısır vizesi nasıl çıkar, Mısır vizesi nasıl çıkartılır bunu anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Mısır vizesi hakkında sormak istedikleriniz olursa eğer yoruma yazabilirsiniz. Her şeye cevap vermeye çalışacağım. Ben normalde video yapmıyorum. Yani video hazırlamakla çok vakit harcamıyorum. Daha çok doya doya gezme taraftarıyım. İşte ben video yapayım, YouTube'dan para kazanayım. Hiçbir zaman böyle bir amacım yok. Şu anda yok. Tamamen gezme odaklı yaşıyorum. Şu an bu videoyu niye çektim? Şu an oteldeyim. Çıkmama 2-3 saat var. Bu arada video çekmek ve size bu güzel manzara eşliğinde Mısır vizesi nasıl çıkıyor bunu anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.